sonra gelmesi gereken Uber önümden pas geçti ve bensiz yolculuğa devam ediyor. Arkadaş nasıl başardı bu işi anlamış değilim. Arıyorum, bir de meşgule basıyor. Uber'im gelirse eğer, sanıyorum geri gelmeye karar verdi. Bir an evvel havalimanına varıp hemen uyumak istiyorum. Uçak 4.30'da. Bindiğim anda kafayı koyacağım, inana kadar da gözlerimi açmayacağım. En iyi yaptığım şey zaten. Beni almadan gitti. Elite Pass'ın upgrade etmek istiyorum. Maldivler. Vallahi içeri girdim. 5 dakika sonra check-in'imi yaptım. Şuraya bakın. Bomboş. İşte sabah uçuşunda böyle bir avantajı var. Bir de upgrade'imi de yaptım. Daha önce geçiştim. Kendi kendime yalnız büyük bir gol attım. Pasaportumu evde unutmuşum. Allah'tan bu yeni pasaportları çıkardığım zaman eski pasaportları iptal etmiyorlar. Benim de eski pasaportum yanımdaydı. Eski pasaportla aynen çıkış yapabiliyorsunuz. Zaten hastayım yani, bayağı yine ateşim çıkmaya başladı. Şu an tek isteğim uçağa girip uyumak. Ki. Allah. Sonra nasıl geçti? Güzel geçti. Şu an çok sıcak. Yani balıklarla şeyler de gelmiş. Hallemeye başladım. Ayağın sauna etkisi. Birazdan çırılçıplak denize girmek için sabırsızlanıyorum. Eşlik edecek misin sonra? Tabii ki de. Sonra. Evet. Anlat şimdi yolculuğumuzun ikinci kısmı. İkinci kısmında ben iş için geldiğimizi işaretledim. O yüzden bir çektiler kenara. Ama zaten ne işaretleyecektin ki? Yani evet, sonuçta buraya bir fotoğraf çekmeye geldik. Bir iş yapmaya Ya bu geldik ekipmanı ama görüp ondan sonra evet, şey mi diyecekler? yani aslında doğru olan Nasıl bir tatil? Şu an part 2. Part 2. Şimdi yolculuğun ikinci bölümü için check-in yapıyoruz. Yalnız o kadar sıcak ki anlatamam. Herhalde 10 dereceden sonra 35 dereceye gelmenin de bir etkisi var. Ya gerçekten buharlaşmak istiyorum. Cam kenarı kapağım lazım. Evet. O kadar yorgunum ki. Ama şu an gerçekten keyfim çok yerinde. Süper bir odam var. Bakayım ışık yakabiliyor muyum? Banyo. Banyo dediğin bildiğin bir küçük ayrı bir ev. Burada küçük bir jacuzzi var. Şöyle bir dinlenme alanı yapmışlar. Anlaşıldı. Vallahi ben burada geçireceğim bütün günümü. Tam hastalığı atlattım. Şimdi de güneş yanığı derdim var. Şuraya bakın. Ayağımı göstereceğim. Bir dakika şu gölgeye gireyim. Bilmiyorum anlaşılıyor mu? Ama
Bayağı kırmızıyım. Ve alt tarafı 2 saat scouting yaptık. Mekanlara baktık. Sabah ilk iş. O sırada aşırı yandım. Güzel bir ada. 1 kilometreye 400 metre eninde bir ada. Sürekli bir sakatlık, ayağımı burktum, neyse. Ekip olayı şöyle bir durum. Şimdi biz önden geldik, teknik ekip. Fotoğrafçı, asistanlar ve prodüksiyon. İşte demin anlattığım gibi mekanlara falan baktık. Bugün saç, makyaj, stylist, müşteri, ajans, prodüksiyonun geri kalanı geliyor. Ve tabii 2 de model geliyor. Yarın başlayacağız çekime. Toplam kaç kişi? 16 kişi falan oluyoruz. Küçük bir ekip aslında. Normalde aynı müşteriyle İstanbul'da çekim yaptığımız zaman 30-35 kişiler oluyor. Hatta en son sette 65 kişi vardı, prodüksiyon ve diğer teknik destek veren firmalar dahil olmak üzere. O yüzden bu tür çekimlere gelmek iyi oluyor. Ekip küçük oluyor, daha konsantre oluyor ve daha rahat çekiyoruz. İnşallah bu çekim de aynı rahatlıkla gidecek. Hatta yarın belki çok daha küçültmem gerekecek ekibi, çünkü bir bazımız olmayacak. Yani bazdan kastım, belirli bir noktaya kurulup o noktada giyin, işte modellerle oraya gidecek yapamayacağız muhtemelen. Muhtemelen sırtlayacağız her şeyi. Mayolar, bikiniler bir çantaya doldurulacak. Sahil boyunca yürüyüp belki çekmek durumunda kalacağız. Şimdi onun planlamasını yapmaya gidiyoruz Didem'le. Hadi bakalım. I'm waiting for burger. Bir saatte 4 kare çekerek bayağı hızlı başladık çekime. Ekip çok tatlı. Kompakt bir ekibimiz var. Tam editoryal kafasında iş çekiyoruz. Böyle işler çok nadir oluyor. Ama olduğunda zaten işin tadı farklı oluyor ve daha güzel oluyor. Valla çok iyi. Bugün erken biter çekim. You have to do the hugging. Come back. Oğlum sen de bu taraftan çeksene. Bugün ilk çekim günü. Gömlek moda geçti. Bu dünkü yanıklardan sonra bir şekilde kendimi kapamam gerekiyor. Havalı da oldu. Bugün böyle. Her şey yolunda gidiyor. Zaten bir ay da bunun için hazırlandık. Her şey yolunda geçsin diye. Sevgili prodüktörümüz Metin Kıcır. Memnun musun? Memnunum. Ama bir de internete gitsem daha mutlu olacağım. Evet. Otelde internet problemi var. Ne telefon çekiyor, Evet abi ya. ne de Wi-Fi var. Sadece odaların önünde Wi-Fi var. Şu anda yakaladım. Sonra oraya geleceğim. Durum bu. I can't stay. Ya inşallah sesim çıkıyordur. Ama galiba gerçekten hayatımda gördüğüm en komik şey. Fotoğrafçı şu arkamdaki çifte sürekli poz verdi ve o kadar aptal pozlar verdiriyor ki. Şöyle mesela. Ve zavallı çift balayında böyle pozlar veriyor ve komik fotoğraflar çekiyorlar. Burada da başka bir çift. Abi çekim bitmeden şampanya. Private size özel. Hoş geldiniz Maldivlere. Dedim ki normal video çekiyordum. Serenay'da dedim ki normalde bizim çekimlerimizde şampanya falan asla patlamaz dedim. İkisi şampanya patlıyor. Ben olunca patlıyor. Tamam mı?
Neyse güzel bir gündü. En güzel çekim bitmiş çekimdir. Gerçi daha bitmedi. İlk günü bitirdik ama ilk günün intibası çok önemli oluyor. Eğer her şey yolunda giderse diğer günlerde gayet sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Çok yandım, inanılmaz yandım. Bugün gömlekle çekmek zorunda kaldım. Ben alışık değilim normalde öyle gömlekle falan çekmeye ama öyle yapmak gerekiyormuş. Yani bu korumalar falan bir yere kadar. Çünkü suya giriyorsun, kuma yatıyorsun, çekim yaparken yerlerde yuvarlanıyorsun. Başa çıkamıyorsun bununla. Ulan yine sürekli uçak kalkıyor. Sanki Atatürk Havalimanı'ndayız. Galiba bu uçak geldi. Neyse şunu diyordum. Bu gibi çekimlerin gerçekten ilk günü çok önemli. Aa! Neyse şunu diyordum. Bu gibi çekimlerin ilk günü çok önemli oluyor. Hatta ilk çektiğin kare inanılmaz önemli oluyor. Ya gerçekten sikeceğim bu uçağı ya.